Smeagol evinden herkese merhabalar. Bugünkü misafirimiz Arwen. Tolkien'in de söylediği gibi Orta Dünya'nın en parlak elflerinden biri. Elrond'un ve Celebrian'ın kızı. 2 tane erkek kardeşi var. Hepimizin bildiği gibi Aragorn'un eşi ve olan çocuk, onlardan doğan erkek çocuğu Gondor'un bilinen, kayıtlara geçmiş son kralı. Hemen hızlı bir şekilde ismine bakıyoruz. Arwen nedir burada? Sindarin elfçesinden bahsediyoruz. Buradaki Ar, soylu, asil anlamına gelirken Wen bölümü de kız veya bakir anlamına geliyor. Bu şekilde Arwen ismi oluşuyor, anlamını kazanıyor. Arwen 3. çağın 241. yılında doğuyor ve babasından Elrond'dan dolayı hem yarım insan hem yarım elf olarak dünyaya geliyor ve bu şekilde kendi hayat süresini seçebilme özgürlüğüne sahip bir karaktere sahip oluyor Orta Dünya. Bu noktada baktığımızda bizim de bildiği gibi Aragorn'la olan o yakınlaşması sonrasında zaten o ölümsüzlüğünden vazgeçip ona hayatı boyunca sadık kalan Arwen 4. çağın 121. yılında da Orta Dünya'daki macerasını tamamlıyor ve o ölümlü hayatı seçmesinin sonucunda hikayemizden ayrılıyor. Arwen'in annesi Celebrian 3. çağın 2539. yılında Orklar tarafından kaçırılıyor ve oğulları Elladan ve Elrohir tarafından olayın üzerinden 1 sene geçtikten sonra kurtarılıyor. Ancak Rivendell'e geri döndükten sonra bu olayın etkilerini üzerinden atamayan Celebrian en sonunda Ayrık Vadi'deki hayatından vazgeçiyor ve Valinor'a olayın etkilerini atlatamadığı için gitmek istiyor ve Orta Dünya'yı bu şekilde terk ediyor. Bu olay gerçekleştiğinde Arwen daha genç, henüz yetişme çağında. O yüzden kalan zamanını Lothlorien'de anneannesiyle beraber geçirmeye başlıyor ki anneannesi de hepimizin çok iyi tanıdığı bir karakter olan Galadriel. Arwen 3. çağın 2951. yılında babasını ziyaret için Ayrık Vadi'ye, Rivendell'e ziyarete geldiği sırada Aragorn'la tanışır ve onu çok beğenir. Bu sıralarda Arwen takribi olarak 2700 yaşında genç bir elftir ve Aragorn'un karizmasından oldukça etkilenir. Ancak ilk etapta Elrond asla ve asla bu ilişkiye onay vermez ve hatta Arwen'i fikrinden caydırmak için birçok konuşma, birçok deneme yapar ama hiçbir fayda etmez. 30 yıl sonra tekrar karşılaştıklarında artık Arwen kararını vermiştir ve Srinamrod tepesinde Aragorn ve Arwen birbirlerine o bağlılık yeminini ederler ve o filizlenen aşk artık çiçek açmak üzere yolunu bulmuş ve hızla devam etmektedir. Şimdi bu noktada Tolkien'in Arwen için ona bir şekilde anlattığı veya ona ithaf ettiği ufak bir bölümü alıp size okumak istiyorum. O yüzden not defterim benimle. Bunu tam ezberleyemedim, affınıza sığınıyorum ama ayrıca herhangi bir kelime kaçması veya bir cümle düşüklüğü gibi bir şey de yapmak istemedim. O yüzden bunu izninizle okuyarak aktaracağım size. Elrond'un kızı Arwen'di bu. Onda Lúthien'in çehresinin yeniden dünyaya geldiği söylenirdi. Ona Undomiel derlerdi çünkü halkının akşam yıldızıydı. Burada biliyorsunuz Undomiel Quenya dilinde gece veya işte akşam yıldızı olarak çevrilebilecek bir isim. Elfler Arwen'i bu derece önemsiyor ve bu derece beğeniyorlardı. Büyük Savaş'ın sonlanması ve Sauron'un yenilmesiyle beraber Arwen, babası Elrond'la beraber Minas Tirith'e gider ve Aragorn'la burada evlenirler ve Birleşmiş Krallıkların kraliçesi olur. 4. çağın 120. yılında Aragorn hayata gözlerini yumunca Minas Tirith'ten ayrılır ve Lothlorien'de 1 sene boyunca yas tuttuktan sonra kendisi de Serinamrod civarlarında, o tepenin civarında bir yerde vefat eder ve kendisinin mezarı da Aragorn'la bu sözleştikleri bölgeye yapılır. Arwen, Tolkien tarafından Orta Dünya'da kalan yüksek elflerin en güzel, en parlaklarından biri olarak anlatılır ve onun o ölümsüz inancı olan Aragorn'a olan ölümsüz inancı gerçekten bence okuyan kişileri etkileyecek kadar kuvvetli.
Şimdi gelelim biraz da film üçlemesindeki Arwen'e. Biliyorsunuz Amerikalı aktris Liv Tyler tarafından oynandı, canlandırıldı Arwen. Doğal olarak Liv Tyler da onu da yine hepimizin bildiği gibi bir elfi canlandırmak istiyorsanız yapılabilecek en iyi tercihlerden biriydi o dönemde. Ve filmde de birçoğumuzu kendisine aşık etmeyi başardı bence. Bir iki küçük dipnot vereyim burada. İlk filmde biliyorsunuz Frodo bıçaklandı, yaralandı Amonen'de ve onu normalde Brienne Kalesi'ne götüren, kitapta Glorfindel'dir ama filmde biraz da seyirciyi yakalamak için, biraz da karakteri tanıtmak için bu görev Arwen'e verilmiştir. Ve Arwen o sahnede elinde Elrond'un kılıcı olan Hadafang'ı taşımaktadır. Ayrıca yine İki Kule filminin çekimleri sırasında Peter Jackson biraz daha drama katmak adına filme Miğfer Savaşı'nda Arwen'in yardıma gelen elf grubunda olmasını düşünmüş ve orada arka planda yaralılara veya ihtiyaç sahiplerine bir şekilde yardımcı olacak karakter olarak gözünde canlandırmıştır ama daha sonra senarist grubuna sanırım bunu iyi anlatamadı ki kimse ikna olmadığı için o sahne filmden çıkartılmış ve yerine Haldir getirilmiştir ki her ikisi de biliyoruz kitapta Miğfer Savaşı'nda bulunmayan karakterler. Aynı zamanda Tolkien bu kitabı Yüzüklerin Efendisi üçlemesini hazırlarken İlk etapta Aragorn'un sevgilisi olarak Arwen düşünmüyor ve yazdığı hikayede Arwen'le Aragorn bizim bildiğimiz o aşkı yaşamıyorlar. Tolkien'in orijinal yazılarında, notlarında baktığımızda Aragorn'un yanında kendisiyle evlenen kişinin aslında Eowyn olduğunu görüyoruz. Evet, bu videomuzda Ankara'dayız, fark etmişsinizdir. Koleksiyonun başladığı evdeyim. Orada hazırlamak istediğim bu videoyu, bu figürü de burada tanıtmak istedim özellikle çünkü kendisi bu evde de bulunmuş heykellerimden. Şimdi iyi kötü Arwen'in hikayesini dinledik. Artık ürünümüzü biraz daha yakından görelim. Arwen heykelimizi tanıyalım diyorum ben. Evet, heykelimiz 2002 yılında Sideshow Collectibles Weta Workshop ortak etiketiyle piyasaya sürülüyor. 29.3 santimlik yüksekliği ve 11 santime yakın genişliğiyle ortalama bir büyüklükte heykel, öyle çok yer kaplayan veya bir yere yerleştirmesi zor bir heykel değil. Ben Hawker heykeltıraşımız. Ben Hawker heykelin detaylarında, özellikle elbise detaylarında, kemeri olsun, o arkadaki bağlanan o ayrım, işte koldaki süsler, bileğe doğru gelirken o elbisenin yaptığı hareketler ve arkada o bir şekilde elbisenin alt bölümünün toplanması falan inanılmaz güzel detaylandırılmış. Elleri, ayakları gayet güzel pozlanmış bir heykel. Genel olarak başarılı bir çalışma ancak Ben Hawker elbise ve vücutta yaptığı o başarılı detayları ne yazık ki bence yüze çok uygulayamamış. Yüzü çok benzeyen veya yüzü çok başarılı detaylandırılmış bir heykel değil bence ama genel olarak totale baktığımızda gayet etkileyici olduğunu düşünüyorum ben heykelin. Gerek kıyafet detayları, gerek vücut duruşu etkileyici bir heykel. Elinde duran çiçekleri ben Simbelmin'e benzettim. Elflerde de Alfrin veya Malos diye çağrılan bir çiçeğe benziyor. Sonuçta bu Simbelmin veya o çiçekler öbürüne benziyor. Tam olarak bir bilgi bulamadım ama güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak başarılı bir heykel. Sınırlı sayıda üretildiği yazsa dahi heykelin üzerinde bu konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Yani limited edition olup olmadığıyla çok emin değilim. Olsa dahi en azından heykel o serinin kaçıncısı, nesi neyi değildir, o tür bilgiler ne yazık ki üzerinde yok. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişizdir, umarım videoyu beğenmişizdir. Hoş zaman geçirdiyseniz ne mutlu. Lütfen kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi, bizi sevmeyi unutmayın.
Destekleriniz oranda hızlı büyüyeceğiz. Destekleriniz oranda daha da gelişeceğiz. Çok güzel işler yapacağız. Bizimle kalın. Bizi sevin.